Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere erik pestili tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Sizler de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Şeftali, kayısı, erik, hangi meyveyi istiyorsanız bu tarifle hazırlayabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için erikleri iyice yıkayıp süzüyorum. Yıkadığım erikleri bir tencereye aldım. Yarım çay bardağı su ekliyorum. Yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu bırakana kadar pişiriyorum. Mutlaka kısık ateşte olsun, dibine tutmasın. Zaten dibine tutmaması için de yarım çay bardağı su ekledik. Erikler suyunu bıraktı. Gördüğünüz gibi yumuşamaya başladı. Erikler iyice dağılana kadar pişiriyorum. Orta ateşe aldım. Erikler suyunu bıraktıktan sonra orta ateşte iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Ara sıra mutlaka karıştırın. Erikler yumuşamaya başlamış. İyice dağılana kadar pişirdim ben. Bakın erikler iyice dağıldı. Artık süzüyorum. Makarna süzgeciyle süzüyorum. Süzgeci aldım. Sıcak sıcak süzün. Sıcakken daha kolay süzülecektir. Kaşıkla karıştırarak süzüyorum. Sıcak olduğu için kaşık kullanıyorum ama soğuduktan sonra elimle yapacağım. Çünkü elinizde daha kolay bir şekilde süzgeçten geçirebilirsiniz. İyice çekirdekleri ve kabukları kalana kadar posasını çıkarttım. Eriklerin suyunu daha kolay süzebilmek için başka bir tencereye almıştım. Daha sonra posasını çıkardım ve ikisini şimdi birleştirdim. Şekerine baktım, bana şekeri çok az geldi. Erik ekşi olduğu için yarım bardak daha şeker ekledim. Bir yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Çok az suda açıyorum nişastayı. Ondan sonra ekliyorum. Biraz erikten aldım, karıştırdım ve karıştıra nişastayı ekledim. Mutlaka suyla açın ki nişasta topak topak olmasın içinde. Tekrar ocağa aldım. Burada çok güzel bir şekilde kaynatmamız gerekiyor. Yaklaşık 15-20 dakika kaynattım ben. Bu kaynatma işlemini mutlaka uygulayın. Bu pestinizin küflenmesini önleyecek. Pestinizi koruyacaktır. Ara sıra mutlaka karıştırın ki dibine tutmasın. Dökeceğim tepsileri ayarlıyorum. Yağlı kağıt üzerinden çok kolay çıktığı için tepsilere yağlı kağıt yerleştirdim. 20 dakika kaynattım pestili. Tepsinin üzerine döküyorum. Tepsiye yayıyorum. Çok kalın dökmüyorum. Çok incecik de yapmadım. Ayarlıyorum. Ortası biraz böyle kalınca olmuştu. Kenarları biraz ince. Bunu kaşıkla düzeltiyorum. Biraz çekilmiş cevizim vardı. Yarısına ceviz serpiyorum. Cevizleri şöyle bir karıştırıyorum. İçine girmesini istiyorum çünkü. Diğer tarafına da susam serpiyorum ama susamları karıştırmıyorum. Susamları o şekilde bıraktım. Kalan pestilleri de diğer tepsilere döküyorum. Ölçüleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Son tepsiyi de döktüm. Ben tepsileri balkonda kurutuyorum. Bunları sade bıraktım. Dediğim gibi kaşıkla üzerini düzeltin. İnce olan yerleri, kalın olan yerlerini ayarlayın. Bir tarafı ince, bir tarafı kalın olmasın. Üzerini düzeltin güzelce.
Daha sonra da kurutmaya bırakıyorum. Ben balkonumda kuruttum. Sandalye üzerine koydum. Mutlaka güneş gören bir yer olsun. Pestiller kurudu. 3 günde benim pestillerim kurudu. Balkonda güneş gören yerde kuruttum. Şöyle kenarından kaldırıp bakabilirsiniz kuruyup kurumadığına. Eğer kenarından kaldırdığınızda böyle kalkıyorsa kurumuş demektir. Artık kesiyorum. Sizlere birkaç tane sarma şekli göstereceğim. Öncesinde kesiyorum. Yağlı kağıttan çıkartmadan kesiyorum. Bu şekilde daha kolay çıkıyor. Böyle 2-3 parmak genişliğinde kesiyorum. Fazla olan yağlı kağıtları da kesip çıkartıyorum ki kolay çalışabileyim. Hepsini kestim. Yağlı kağıttan çıkartıyorum bakın. Kenarında kalan kağıtları da alıyorum. Kenarında kağıt kalıp kalmadığını kontrol edin. Kağıtlarından çıkartın. Sarıyorum. Bu cevizli olan. Cevizli hazırlamıştım. Çok kalın olmasını istemediğim için 2'ye bölüp sarıyorum. Bu da susamlı olan. Yağlı kağıdından çıkardım. Muska şeklinde sarıyorum bunu. Eğer isterseniz susamı üste gelecek şekilde de sarabilirsiniz. Rulo şeklinde ve muska şeklinde sardım. Dediğim gibi istediğiniz gibi sarabilirsiniz. Bir tane tepsiyi de üçgen kesip o şekilde saracağım. Küçük üçgenler kesiyorum. Çok büyük olmasını istemediğim için 2-3 parmak genişliğinde kesiyorum. Yağlı kağıttan tekrar çıkartıyorum. Çok kolay bir şekilde zaten ayrılıyor. Ve videoda görüldüğü gibi sarıyorum. İsterseniz bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. İsterseniz içine ceviz koyup da sarabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Ben bir kısmına da ceviz koyup sardım. İstediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi karışık hazırlayın. İsterseniz sade, cevizli, nasıl arzu ediyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Pestillerimiz hazır. Şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. Hepsi birbirinden güzel oldu. Eğer uzun süre saklamak istiyorsanız serin bir yerde saklamanız gerekiyor. Nemden uzak olması gerekiyor. Yağlı kağıda sarıp buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya atabilirsiniz veya buzdolabının alt kısmında, sebzelik kısmında saklayabilirsiniz. Yazdan bol bol hazırlayıp kışında istediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Nefis bir lezzet oluyor. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.